Türkiye, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak projesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak için Türk savunma sanayi şirketleri tecrübe ve birikimlerini aktarmaya başladı. 2023 yılında hangardan çıkarılması öngörülen uçak için beklenen sipariş verildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta yerli savaş uçağında süreci hızlandıracak adımı gündemine aldı. Geçtiğimiz aylarda titanyum motorunun 3D yazıcıyla vakum altında yapılacağının açıklanmasının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Milli Muharip Uçak için kritik bir adım daha attı. Dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısı EBAM 300 serisi için harekete geçildi. ABD merkezli Şaki şirketi, TUSAŞ'ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısını sipariş ettiğini açıkladı. Şirketin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre dünyanın en büyük 3D yazıcısı 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D yazıcı Milli Muharip Uçak projesinde kullanılmak üzere tedarik edildi. TAİ ve Şaki arasındaki sözleşme, TAİ'nin EBAM makinesini ve teknolojisini kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir dizi proje üzerinde işbirliğini de içeriyor. TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1,8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek. 3D yazıcı büyük ölçekli kaynak işlemleri için hızla bir elektron ışını kaynakçısına geçebilme özelliğine de sahip. Şaki şirketinin başkanı Scott Phillips, EBAM 3D yazıcı sistemlerini kara, deniz, hava ve uzay uygulamalarında onaylanmış parçalara sahip dünyanın en çok satılan büyük ölçekli metal 3D yazıcıları olarak nitelendiriyor. Türk savunma sanayinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak'ta bol miktarda titanyum parça kullanılacak. TUSAŞ, 5x7 metre ebatlarındaki bir titanyum parçayı ise 3 boyutlu yazıcıyla vakum altında imal edecek. Öte yandan Milli Muharip Uçak'ta önemli bir gelişme daha yaşandı. Uçağın imalatına başlandığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konsept tasarımı bitirdiklerini, rüzgar tüneli testlerini gerçekleştirdiklerini, dış geometriyi, detay analizleri tamamladıklarını aktardı. Kotil, 2028'de uçak teslim edilene kadar yapısal analizlere devam ederiz, yeni sensörler koyarız. 18 Mart 2025'te ilk uçuşunu göreceğiz. 14 ayımız kaldı. Motor çalıştırıp hangardan çıkacak, proje iyi gidiyor değerlendirmesinde bulundu. Uçakların kademeli olarak yerini alacak olan projeyle Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak. Maliyetinin 15 ile 20 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilen dev proje, bu bütçeyle Türkiye'nin en büyük savunma sanayi projesi olarak da adlandırılıyor. Milli Muharip Uçak radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan milli savaş uçağı, çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak. Sergilenen mock-up'la ortaya çıkan Milli Muharip Uçak, çift kuyruk, çift motor ve köşeli yapısıyla oldukça dikkat çekiyor. Uçağın burnuna bir başka Türk şirketi Aselsan tarafından üretilecek radar yerleştirilmesi planlanıyor. Aselsan ayrıca Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak elektronik harp sistemi ve F-35 uçaklarında da kullanılan elektrooptik 360 derece gözetleme sistemini de geliştirecek. Uçakta radarda görünmezlik özelliğini güçlendirmek adına silahların gövde içinde taşınmasını sağlayan bölümler de düşünüldü. Milli savaş uçağı 4'ü gövde altında, 4'ü de gövdenin yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek. Radarda görünmezlik özelliğinden feragat edilebilecek durumlarda kanat altında 4 ayrı silah sistemi daha taşıyabilecek. Milli Muharip Uçağın taşıyacağı tüm silah ve füzelerde yine Roketsan üretimi yerli ve milli ürünler olacak. Hem hava-kara hem de hava-hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetlerle donatılan 5. nesil çok rollü savaş uçağı, sahadaki üstün hava hakimiyetini ise yapay zeka ile artırılmış muharebe gücüyle sağlayacak. Üstün özellikleriyle tam bir savaşçı olan uçak, 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 14 metrede kanat açıklığına sahip bulunuyor. 55.000 feet irtifaya çıkabilecek uçak, sesten 1,8 kat daha hızlı da uçabilecek.
Milli savaş uçağı şu ana kadar üretilen veya üzerinde çalışılan 5. nesil savaş uçakları arasında en büyük uçak olma özelliğini de taşıyor. Türkiye'ye lig atlatacak proje kapsamında üretilen uçak, uçan bilgisayar olarak da adlandırılıyor. 5. nesil savaş uçağının beyni için 500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak. 2030'da havadaki yerini alacak milli muharip uçağın dünyanın en iyi savaş uçakları arasında yerini alması hedefleniyor.